Herkese merhaba arkadaşlar. Uzunca süredir şöyle sohbet tadında bir video çekmedik sizlerle. Bu videomuzda sizlerle birlikte özellikle 90'lı yıllarda araçlarla ve araç elektroniği ile ilgilenen arkadaşların yakından bildiği ancak yeni neslin pek bilmediği bir materyali, bileşeni birlikte inceleyeceğiz. Termikli flaşör ya da termik röle adıyla geçen bu ürün arkadaşlar, şöyle gösteriyorum. Ürünün dış görünüşü bu şekilde. Flaşörler üzerinde yazıyor zaten arkadaşlar. Bu bir flaşör. Bakın şurada görebilirsiniz. Flaşörlerde günümüzde genelde elektronik devreler ya da en basit şekliyle bu röleler kullanılıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz ise standart bir röle. Üzerinde bir bobini var, bir elektromıknatıs var ve elektromekanik bir yapıya sahip. Buradaki kısım hareket ettirilerek manyetik alanın etkisiyle rölenin ve devrenin çalışması sağlanıyor arkadaşlar. Ancak bu gördüğünüz termik flaşörler biraz daha farklı. Şimdi bunun iç yapısını birlikte inceleyelim. Gerçekten enteresan ve güzel bir ürün. Bunu bulabilmek için gerçekten ekstra bir çaba sarf ettim arkadaşlar. Çok rahat bulunabilen bir ürün değil. Artık çok fazla kullanılmıyor. Dediğim gibi tamamen elektronik olarak ya da rölelerle bu işler yapılıyor. Gelin içini açalım ve ürünün iç yapısını inceleyelim. Arkadaşlar ürünün alüminyum kapağının şu kısmını böyle kaldırarak içine erişiyoruz. Bu tür ürünlerde özellikle bir alüminyum kaplama kullanılır. Bunun nedeni alüminyumun ısıyı rahat bir şekilde dışarıya vermesi. Bu hem ürünü, daha doğrusu buradaki mekanizmayı dışarıdan gelen darbelere karşı koruyor. Bir kutu vazifesi görüyor. Aynı zamanda alüminyum olduğu için burada oluşan ısının dışarıya atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir nevi soğutucu görevi de görüyor. Yani bu kesinlikle hani buradaki alüminyum kutu rastgele seçilmiş bir şey değil. Bu gördüğünüz bileşen çok fazla kullanılmıyor. Ancak çok fazla da bilinmiyor arkadaşlar. Ben tasarımı itibarıyla bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani çok fazla kullanmasanız da bu gerçekten güzel bir mühendislik örneği. Bunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden bu videoyu da sizler için çekiyorum arkadaşlar. Sistemin yapısı birazcık röleye benziyor fakat burada bir elektromıknatıs yok arkadaşlar. Biraz daha yaklaşacağım. Şu an termik flaşörün iç yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde çok fazla bileşen yok. Tamamen mekanik bir yapıyla çalışıyor ve ısıyla genleşen, boyutları değişen metallerin hareketini kullanıyor. Bakın şurada bir tel görüyorsunuz ve burada bir bobin gibi bir yapı var arkadaşlar. Bu tamamen bir rezistans. Şurada gördüğünüz şerit şeklindeki metal parçanın ısınması ve uzaması sağlanıyor. Bu sayede arkadaşlar bu gördüğünüz mandal aşağıya doğru hareket ederek buradan devrenin tamamlanması sağlanıyor. Bu sayede enerji rezistans üzerinden değil de buradaki mandallar aracılığıyla iletilerek arkadaşlar rezistansın soğuması ve buradaki metalin tekrardan şu an gördüğünüz pozisyona gelmesi sağlanıyor ve bu şekilde döngü devam ediyor. İsterseniz önce bunu bir çalıştıralım. Çalışırken bir görün, gerçekten harika bir tasarım. Dediğim gibi çocukluğumda nasıl çalıştığı benim için tamamen muamma olan bir sistem. Bugün çok fazla kullanılmasa da mühendislik açısından görülmesi ve bilinmesi gereken bir yapıya sahip. Ütülerde de zaten eski ütülerde buna benzer bir sistemi görebilirsiniz arkadaşlar. Onlarda da kullanılıyor ama bu araçlardaki çok daha rahat, aktif bir şekilde çalışırken görebileceğiniz düzeneklerden bir tanesi. Şimdi 2 tane lamba bağlayacağım. Ardından buna güç verelim ve bakalım nasıl hareket ediyor. Flaşörümüz çalışmaya hazır. 2 adet lambayı şöyle gösterelim. Paralel olarak bağladım ve bu da flaşöre seri olarak bağlı arkadaşlar. Elimde çok fazla akım çekebilecek lambalar yoktu. O yüzden 2 tane lambayı bu şekilde paralel hale getirdik. Buradaki rezistansın belirli bir ısıya ulaşması lazım ki flaşörümüz çalışsın. Sistemin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsederken bu konuya
deneyeceğiz arkadaşlar. 12 volt ile çalışıyor. Şöyle artı ya da eksi hiç fark etmez nereden verdiğiniz. Sistem tamamen elektromekanik bir yapıya sahip. Hatta elektromekanik bile değil. Tamamen fizik kanunlarının işlediği, gerçi elektronikte de fizik kanunları işliyor ama fizik kanunlarının işlediği bir sistem. Bakın flaşörümüz çalışıyor, hareket ediyor. Gerçekten ilginç. Oldukça güzel bir ürün. Oldukça güzel tasarlanmış bir mühendislik harikası. Bu sistemin çalışabilmesi için dış kısımda bulunan metal kutu gerçekten çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Bakın birazcık üfleyeceğim ve buradaki kısmın soğuması sağlandığında gördüğünüz gibi flaşör çalışmayı durduruyor. Çünkü istenilen ısıya ulaşamıyor arkadaşlar. Ya da oda sıcaklığını artırırsak bu defa çok hızlı açıp kapanacaktır. Bu sistem kolay kolay bozulacak bir sistem değil ama istikrar konusunda farklı sonuçlar alabileceğiniz bir sistem. Gelin bir termal kamerayla nasıl davrandığına bakalım. Ardından videomuzu yavaş yavaş toparlayacağız. Küçük bir termal kamera kullanacağım arkadaşlar. Bu kamerayla flaşörümüze bakacağız. Ardından nasıl davrandığını daha iyi anlamanız sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle lambaların gözükmesini önlüyorum arkadaşlar. Termal kamerayla flaşörümüze bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım sizin için. Bakın 208 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyor. Buradaki rezistansın ve sistemi hareket ettiren metalin nasıl ısındığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın adeta bir kalp atışı şeklinde. Metal ısındığında hareket ediyor. Soğuduğunda ise tekrar geri çekiliyor. Farklı açılardan göstereyim şöyle rezistansı. Termal açıdan bu şekilde davranıyor arkadaşlar. Termal kamerayla ise en azından sistemin mantığını daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Gerçekten harika bir tasarıma sahip. Termik flaşörün en büyük avantajı çok az bileşene sahip olması ve basit bir yapıda olması arkadaşlar. Zaten en büyük avantajı da bu, gördüğünüz gibi tamamen basit bir yapıya sahip ve içerisinde 2 tane ana bileşeni var. Ne kadar az bileşen o kadar az arıza yapma ihtimali. Bu da devreyi, daha doğrusu bu yapıyı oldukça sağlam tutuyor arkadaşlar. Bu da uzun yıllar bozulmadan çalışmasını sağlıyor. Dezavantajları: bir kere çalışabilmesi için belirli bir akım çekmeniz gerekiyor. Şu anda mesela muhtemelen elimi dokundurduğum için sıcaklık farkı oluştu. Ve bununla ilgili olarak da çalışmıyor arkadaşlar. Mesela şu an kaldı. Çünkü lambaların sayısı tam sınırda kalıyor sanırım. Yine belirli bir akımın altında çalıştıramıyorsunuz arkadaşlar. Belirli bir güç çekmeniz lazım ki bu hareket etsin. Yine ortamdaki sıcaklık, hava şartlarının çok soğuk olması ya da sıcak olması yine bunun çalışma performansını direkt olarak etkiliyor arkadaşlar. Özellikle bu tür flaşörlerin kullanıldığı eski model arabalardan sıcak havalarda hızlı yanıp sönen flaşörleri görmüşsünüzdür arkadaşlar. Muhtemelen bu tarz bir röleli değil de termal bir flaşör kullanıldığı için, termikli bir flaşör kullanıldığı için bu şekilde davranıyor. Yine soğuk havalarda ise daha geç hareket ettiğini söyleyebilirim. En azından bu metal kutunun içerisindeki hava belli bir ısıya ulaşana kadar performans ciddi bir şekilde değişecektir arkadaşlar.
Böylelikle sizleri termikli flaşör, termal flaşörle tanıştırmış olduk. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni nereden izlediğinizi videonun yorumlar kısmına yazarsanız beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.